Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konumuz psikolojik danışman Gülfidan Kemet. Gülfidan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler iyisiniz. Çok Bizler de teşekkür çok ederiz. iyiyiz. Hoş Sağ olun. geldiniz Hoş hocam. Böyle bulduk. rengarenk programımıza renk kattınız. Teşekkür ederim. Bugünkü konumuz bu geçirdiğimiz pandemi döneminden sonra Evet. bu çocuklar ve ergenler üzerinde ne gibi etkiler yarattı diyerek başlayalım. Evet. Şimdi tabii çocuklar uzun bir süre eve kapandılar. Bu da onların hem çocuklar hem ergenler sosyal, duygusal ve fiziksel aktivitelerini yapmalarını etkiledi diye düşünüyorum. Hem sosyal becerilerini geliştirmekte çok zorlandılar. Hem duygusal olarak yaşantısal deneyimleri olmadığı için ve tamamen evin içinde oldukları için onların ruh sağlığını bu durum çok olumsuz etkiledi. Ve fiziksel olarak da çok hareket edemedikleri için birçok fiziksel zorluklarla karşılaştılar. Bu da onların enerjisini yine olumsuz etkiledi diye düşünüyorum. Ve ruh sağlıkları açısından da ciddi sıkıntılar oldu. Ve şu anda da bunlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Peki hocam, bu pandemi sonrasında çocuklarda ve ergenlerde uyum sorunları olarak neleri gözlemlediniz sizler? Size en çok hangi şikayetlerle geliyorlar? Şimdi aslında ilk etapta çocuklar bu açılmayla birlikte okullara gittiler. Ve okullarında ilk etapta bunlar gözlenmeye başladı. Ne gibi zorluklar? Mesela okul fobisi çok üst boyutta oldu. Çok yoğun sosyal kaygı ve sosyal anksiyete yaşadı çocuklar. Özellikle ön ergenlik ve ergenlik dönemindeki çocuklar. Küçük yaş grubundakiler sosyal beceriyle ilgili zorluklar yaşıyorlar ve yaşamaya devam ediyorlar. Kendilerini ifade etme, ortaya koyma gibi zorluklar. Evden çıkmama durumları var. Kaygı üst boyutta. Hatta ergenlerde belki de hiç yaşanmadığı kadar çok yoğun panik atak belirtileri gözlemliyoruz son dönemlerde sosyal anksiyete ile birlikte. Bunlar ergenlerin ve çocukların yaşadığı en büyük zorluklar. Artı akran zorbalığı okullarda çok yoğun ortaya çıkmaya başladı. Bu da yine ergenlik ve çocukluk döneminin evde bireysel yaşanmış olmasıyla ilişkili. Son 2 yıldır bunlar yaşandığı için çocuklar belki ilişki kurmakta ve empatik yaklaşım göstermekte, duygularını ifade etmekte çok zorlanıyorlar ve bu zorluklarla birlikte akran zorbalığı çok üst boyutta görülmeye başlandı. Obezite çok yaygın. Son dönemlerde mesela yeme bozuklukları tüm dünyada çok ciddi oranda bir artış var. Hem bulimiya hem de obezite şeklinde ters orantıda bir yaklaşım sergileniyor. Bu durumda tabii hatta bağımlılığın her boyutu, madde kullanımından tutun da sosyal internet kullanımına kadar, oyun bağımlılığına kadar bağımlılıkta da çok ciddi artışlar var. Dürtüsellik ve hiperaktivitede de aslında bu bir ruh sağlığı sorunu gibi görünse de görülen tanılar sanki dürtüsellik ve hiperaktiviteymiş gibi görünüyor ama aslında ciddi uyum problemleri olarak tanımlayabiliriz bunları. Peki pandemi bir tarafa koyacak olur isek normalde çocuklarda ve ergenlerde yaşanan duygusal ve akademik zorluklar nelerdir? Neler olur? Aslında şimdi ergen aslında gelişen ve kendisini tanımaya çalışan bir birey. Bununla ilgili yapılan araştırmalar var. Özellikle ergenlik döneminde ergenlik depresyonu dediğimiz depresyon çok sıkça görülür. Ama ergenin yaşı büyüdükçe bu depresyonun azalmaya başladığını görürüz. Aslında oradaki süreç bir depresyondan öte çocuğun kendisini anlaması, tanıması ile ilgili yaşadığı, kendisini beğenmeme hali olabilir. Toplum içinde veya arkadaşlarıyla kabul, gruplarda kabulle ilgili meseleleri olabilir. Bu da biraz üzüntü yarattığı için depresyonla da ilişkilendirilebiliyor. Sosyal ve duygusal problemler bu bağlamda çokça görülüyor. Ve pandeminin ötesinde de bunların sıklığı çok arttı pandemi sonrası. Yani yine var olan durumda ama artık seans odalarında çok daha yoğun konuştuğumuz konular sosyal beceri problemleri, arkadaş uyum problemleri, akran zorbalığına maruz kalma, öfke, çok yoğun öfke sorunları ve evden çıkamama durumları. Ergenler kendilerini sanki evi böyle bir güvenli liman gibi görmeye başladılar.
Bir de tabii benlik algıları ve bedenleriyle ilgili algılarında da bazı zorluklar yaşıyorlar. Kendilerini beğenmeme gibi. Hatta özellikle bu yıl bunu biraz daha az görmeye başladık ama geçen seneki süreçte ilk açılma ile birlikte maskenin serbest olmasına rağmen birçok ergenin maskeyle hayatını devam ettirdiğini fark ediyoruz ve bunu şöyle söyleyeyim size, bir virüsten korkmak olarak değil, yüzleriyle ilişkili algılarının bozuk olmasıyla ilişkili bir zorluk yaşadılar ve maskeyi çıkarmakta da çok zorlandı. Kendilerini gizliyorlar yani Evet, maskenin altında. evet. Peki akademik zorluklar, onlardan bahseder misiniz? Tabii akademik zorluklar da şu oldu. Bir kere çocukların online eğitimle birlikte öğrenme kalitesine çok ciddi bir düşüş oldu ve Türkiye bir sınav ülkesi. Yani öğrenciler liseye geçerken iyi bir okula gidebilmek için, iyi bir liseye gidebilmek için sınava dahil olmak zorundalar. Üniversiteye gidebilmek için de sınava dahil olmak zorundalar ve burada çok büyük ergenler ve çocuklar için öğrenme kayıpları ortaya çıktı ve bu öğrenme kayıplarında telafisi olabilir mi bilmiyoruz. Bu tüm dünyada böyle ama özellikle ülkemizde bu çok daha fazla. Bunun bir nedeni de şu: çocuklar erişim sağlayamadılar. Sadece biz büyük şehirleri düşünmememiz gerekiyor bu süreçle ilişkili. Daha küçük şehirlerde veya internet erişiminin olmadığı köylerde çocuklar eğitimden yoksun kaldılar ve bu yoksun kalmayla birlikte çok büyük öğrenme kayıpları ortaya çıktı. Biz bunların sonuçlarını sanırım bir 10 yıl sonra daha net olarak göreceğiz ülke topluluğumuzda, gençlerimizde. Hem ruhsallık açısından, hatta özellikle son dönemlerde seans odalarımıza gelen çocuklarla ilişkili, özellikle küçüklerde 4-5 yaş grubunda iletişim problemleriyle aileler getiriyor çocukları. Çünkü o 0-3 yaştaki deneyimlerini pandemide evde çocuklar yaşadıkları için böyle sanki böyle atipik otizm belirtileri gösteriyorlar. İletişim kurmakta, göz teması kurmakta, ilişkiyi sürdürmekte çok canı zorlanıyorlar. Bu tabii ki akademik sürece de yansımalarını göreceğiz. Çünkü sınıfta çocuklar bu defa kendilerini şöyle hissedebiliyorlar: hapsolmuş gibi. Birçok danışanım bunu ifade ediyor. Diyor ki ben mesela okula gitmekte zorlanıyor. Denemeye başladığında şey diyor, ben kendimi oraya hapsolmuş gibi hissediyorum. Hani sınıfta otururken, sırada otururken hiç rahat edemiyorum. Çünkü bedensel imgeleri de değişti. Bütün gün sabit bir şekilde, şu şekilde sırada oturmak da çocuğa artık çok zor geliyor. Çünkü evde çok rahat bir yaşantı vardı, rahat bir konfor alanı vardı. İstediğini istediği anda yapıyordu. Artı bir yandan bilgisayarda ders dinlerken bir yandan bir başka bilgisayarda oyun oynayabiliyordu. Ve bu ona sanki böyle sonsuz bir özgürlük verirken şimdi bu sınırları tolere edebilme, sınırlara karşı yani sınırlarını yönetebilme becerisini de sanki alışkanlıklarla birlikte kaybetti çocuklar ve şu an bunlara yeni yeni adapte olmaya çalışıyorlar. Bir yandan da psikolojik sağlamlıklarını kaybettiler. Sonraki süreçte biraz daha toparlanacaklar ama biraz zamana ihtiyacımız var gibi görünüyor. Ama yok saymamak gerekiyor. Yani çocuklarımızın o duygularını da yok saymayıp kabul edip ebeveynler olarak, öğretmenler olarak onları desteklemek çok önemli. Evet, ya da geçer düzeyde diye düşünmemek lazım. Akademik açıdan bir boyutunu da şöyle değerlendirebiliriz. Öğretmenlerde de şöyle bir kaygı oluştu o dönemde. Çocukların zaten çok yoğun bir öğrenme kaybı var. Biz onlara çok daha fazlasını verelim gibi bir duyguyla hareket ettiler. Bir yandan hani öğrenme kalitesini çocuğun arttırmaya çalışırken aslında üstlerindeki baskıyı da arttırmış olduk ve o duygusal hallerini görmezden geldiğimiz için çocukların anksiyeteleri ve kaygıları daha da arttı gibi hissediyorum. Hocam az evvel bahsettiniz akran iletişiminden. Özellikle ben de ergen annesi olarak akran iletişimiyle ilgili zorlukların gerçekten çok büyüdüğünü, onların çözülmezse de büyük çözülmez sorunlar haline geleceklerini biliyorum. Bununla ilgili sizin önerileriniz nedir? Bu akran iletişim sorununu nasıl çözebiliriz? Şimdi burada çocuklarımızın kaybettiği bir süreç var. Nasıl bir süreç? Deneyimleri. Hem duygusal deneyimlerini kaybettiler o 2 yıllık süreçte.
hem de iletişim deneyimlerini kaybettiler ve bu iletişim deneyimlerini kaybettikleri için sosyal becerileriyle ilgili de zorlukları var şu anda. Nasıl sağlayabiliriz? Öncelikle bence ergenler için en temel şey akranlarıyla birlikte olmak. Bunu desteklememiz çok önemli. Artı onların çok sevdiği etkinlikleri bulup oraya adapte etmek çok önemli. Takım sporları olabilir, sanatla ilişkili bir durum olabilir. Çok sevdiği bir şeylere dahil edebilmek onları ve onu fark edebilmelerini sağlamak çok önemli. Bunlar oluştukça çocuk kendisini ifade edebilme, kendini ortaya koyabilme duygusunu yaşamaya başladığında güçlenmeye başlıyor ve bir yandan da bu psikolojik sağlamlığını da güçlendiren bir şey. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Program konuğumuz psikolojik danışman Gülfidan Kement'ti. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.